Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React'ta modul komponenti yapacağız arkadaşlar. Bu komponenti istediğimiz her yerde, istediğimiz her sayfada kullanabileceğiz. Ona göre bir komponent hazırlayacağız. Yavaştan başlayalım o zaman. Evet, şimdi daha öncesinde hiç projeyi kurmadım ben. Şöyle White'la bir projeyi kurmak istiyorum. Şöyle bir desktop'a geçiyorum. Desktop'ta da npm create White'la test diyorum arkadaşlar. Yes dedik. Projenin ismi model dedim. JavaScript kullanacağımı söylüyorum ve harika bir şekilde bize şey yaptı. Model'a gidiyorum. Evet, projemiz kuruldu arkadaşlar. White'da bildiğiniz gibi hızlı kuruluyor zaten. Şöyle projemizi bir ayağa kaldıralım istiyorum. Fakat ayağa kaldırmadan önce ben projede SAS kullanacağım. SAS'ı bir yüklemek istiyorum. Evet, SAS da harika bir şekilde yüklendi arkadaşlar. Şöyle projemizi hemen ayağa kaldıralım. Dev dedim. Projemiz ayağa kalktı. Bunu burada değil de şurada açalım istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi projemiz artık ayakta. Şöyle app.js'imizi bir açalım arkadaşlar. Bizim burada ihtiyacımız olmayan kodları sileceğiz. Şöyle app'in altındaki White React'a kadar silebiliriz. Şu buton kalsın. Lazım olur. Şunu da silebiliriz. Şöyle. Şu count yazan tarafı da open model diyeceğim. Şöyle de bir emoji ekleyeyim buraya. OnClean'i şimdilik siliyorum. Evet, harika. Open Model butonumuz da geldi. Şimdi yapmamız gereken şu arkadaşlar. Bizim bir model komponentine ihtiyacımız var. SRC altına components klasörü oluşturuyorum ve altına da model.jsx dedim. Şöyle kısa yollarla hemen functional komponentini oluşturdum. Ve model.sas'ta yükledim arkadaşlar. Şöyle buraya da hemen importunu yapalım unutmadan. Evet, harika. Şimdi ben burada bir modul komponentini çağırmak istiyorum. Bakalım gelecek mi bize? Şunu sildim. Hatta direkt şurada çağıracağım. App'in altında olsun. Şurada. Model dedim. Zaten otomatik kendisi de oluşturdu. Import etti daha doğrusu. Bunları sildim. Yeniledim. Gördüğümüz gibi model geldi. Bizim model'ı açmamız için bir state'e ihtiyacımız var. Şöyle hemen state'imizi de oluşturalım. Show model dedim. Set show model. Ve ilk başta false diyorum ben bu değere. Şöyle bıraktım ve aşağıya da bir function yazmak istiyorum bunun için. Const open model. Şöyle set show model içerisine gelen show model'ın tersini veriyorum. Ve butonun on click'ine artık bunu verebilirim. Open model dedim. Harika. Şimdi biz bu model arkadaşlar istersek buradan da karışabiliriz. Yani şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle. Eğer ki show model varsa gel bize model komponentini göster de diyebiliriz. Bakalım çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat daha düzgün olması açısından ben bunu bu şekilde yapmayacağım. Ben bunu props'la show olarak yollayacağım arkadaşlar. Show model'ı gönderdim. Model komponentin içerisine gelip de şöyle props alıyorum ben buradan ve return'ün yan tarafına direkt diyorum ki props'un içerisindeki show varsa burayı göster. Eğer yoksa da şöyle null koyuyorum arkadaşlar buraya. Şöyle hatta yeniden şöyle yapalım. Şunu da yukarıya alayım.
Evet, gördüğünüz gibi bizim için yine aynı görevi gördü bu arkadaşlar. Bunu neden bu şekilde yaptım? Hem daha güzel okunur olur. Hem dış komponentimize, yani burası artık bizim bir dump komponentimiz olacak. Dump ve smart komponent videomu da izlediyseniz biraz da ona göre komponentlerimizi yazmaya başladık. Model'ımızı açıp kapatabiliyoruz harika bir şekilde. Çalışıyor. Şimdi biz bu model'ın içerisini dolduralım arkadaşlar. Şöyle bir div dedim. Class name diyorum. Ben diyorum ki buna model content diyeceğim arkadaşlar. Ve alt tarafına gelip class name olarak model title, şöyle bir alt tarafa da bir div daha oluşturdum. Buraya da model text diyeceğim arkadaşlar. Şu alt tarafa da şöyle class name'ine model footer diyeceğim arkadaşlar. Evet, harika. Bizim için bu footer tarafında ne tutacak? Şöyle de yazalım. Gelen şeyleri de görelim. Şuraya da bir lorem 50 koyacağım ben. Şunları da bir aşağıya indireyim. Şurayı da bir kapatayım. Şöyle yaparsak daha okunaklı olabilir. Evet. Model title'a da işte bilgilendirme yazalım. Şöyle bir bakalım model'ımız güncel bir şekilde geliyor mu? Şu anda gelmiyor. Neden? Çünkü biz bu aşağı tarafa props'un içindeki children'ı almadık arkadaşlar. Şöyle aşağıya aldım. Şurayı da siliyorum. Buraya diyorum ki props'un içerisindeki children. Şimdi harika bir şekilde geldi gördüğünüz gibi. Bunun da class'ını arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Model wrapper diyeceğim. Bu da bizim işimizi görecek. Evet, dışarıdan artık vereceğimiz değerleri verdik. Şimdi bir de modulun açıldığı vakitte, yani show olduğu zamanlarında şöyle hemen şuraya bir div daha oluşturuyorum. Class name diyorum. Container. Ve burayı backtick ile yazacağım arkadaşlar. Backtick ile neden yazdığımı da söyleyeceğim şimdi. Container'ı koyduk. Şimdi biz dışarıdan show yaptığımız zaman buna ufak da olsa efekt verelim istiyoruz. Açılış efekti. Onun için şöyle yapıyorum ben. Eğer ki props'un içerisindeki show varsa buradan aktif class'ını al. Eğer yoksa da boş bir string verdim arkadaşlar. Bu kısma da props'un içindeki children'ı koyuyorum. Tekrardan model sasımıza geliyoruz arkadaşlar. Burada da yazacağımız, dediğim gibi, model wrapper diyorum. Ve display flex just bir content center align items center dedik. Bunun aşağısına gelip şöyle bir container yazıyorum arkadaşlar. Container'ımızda position fixed olacak. Display bunda da flex olacak. Width 50 yüzde veriyorum. Opacity'miz 0 şimdilik. Visibility'miz hidden. Ve transition'ımız burada hepsine diyorum ki ben 0.5 saniye ver. Fakat transition'ı yanlış yazdım. Transition. Ve buradan da diyorum ki active class'ına gel. Active class'ında visible. Ve opacity'yi 1'e çekiyorum arkadaşlar. Evet, gördüğümüz gibi şu anda buna bir de background vereceğiz arkadaşlar. Nokta model dedim. Width diyorum 90 yüzde. Height 90 yüzde. Background olarak da şimdilik gri alsın arkadaşlar. Position relative diyorum. Border radius vereceğim buna bir 10 piksellik. Şöyle kodlarımızı açalım. Bakalım nerede hata yapmışız.
Şöyle model content, model title. Evet. Şunu content'e çevireceğim. Harika. Ve bir de model'ı kapatmayı unuttuk arkadaşlar. Bir de close eklemem lazım buraya. Model content peki model close diyorum. Buraya da bir ikon vereceğim ben sadece. İkon demişim. Emoji vereceğim. Emojiyi de şöyle versem. Evet, yeterli. Model close. Burada da yine on click yaptığında bizim için aslında Open Model'ı kullanacak ama Open Model neye gelirse tersini verdiğimiz için kullanabiliriz burada. Problem yok. Sadece isminde biraz değişiklik yapabiliriz. Onun dışında bir problem yok. Evet. Model Content'in altındaki arkadaşlar. Model Close'a geliyorum. Close'da da Position Absolute vereceğim arkadaşlar. Absolute verdim. Top'tan 10 piksel alsın istiyorum. Right'tan da 10 piksel alsın istiyorum. Ve benim için gayet güzel bir şekilde şu anda duruyor burada. Şunu da değiştireyim. Şu kırmızı olsa daha iyi olur. Evet. Şimdi şuradan bir background'ımızı da değiştirelim. Şunu biraz daha açık yapalım. Evet. Süper. Şimdi bakalım kapanıyor mu? Bastığımızda gördüğünüz gibi harika bir şekilde işlemini yapıyor arkadaşlar. Şöyle bastığımızda şurayı bir genişletelim istiyorum. Hatta content'e biraz padding verelim. 0.30 piksel versek nasıl olur? Her yerden 30 piksel alsın. Daha güzel gözükür. Model content altında close'u da ekledik ve model. Evet. H2 gayet yeterli oldu bizim için arkadaşlar. Model text yerine de şöyle biraz daha bir açık yapsam rengi daha güzel gözüküyor. Evet, harika. Böyle gayet uygun. Model title'a şimdilik bir şey vermemize gerek yok. Direkt hatta şöyle yapalım. Model verdikten sonra şöyle şunları bir content'e çevirelim ki aslında Sass'ın güzelliklerinden yararlanalım. Şimdi şöyle close'u şöyle kapatıp tire yapacağım. Biz de bu güzelliklerden yararlanmış olacağız arkadaşlar. Harika. Şimdi footer tarafına arkadaşlar ne yapacağız? Bizim iki tane buton ekleyelim footer tarafına. Birisini kaydet, birisine de çık yapacağım. Footer'ın altında bulunan neydi bu arkadaşlar? Birisi buton save. Buton save diyorum. Ve background'ını bunun 0 yapsam işleyecek mi? İşlememiş olabilir. Evet, süper. Şimdi bu arkadaşın background'ını, bu bizim kaydedeceğimiz olduğu için bunu yeşil yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir green diyelim, şuna bakalım. Ne olacak? Rengi nasıl olacak? Evet. Color'ı da FFF versek yeterli olur bizim için. Buton save. Buton close dedim. Ekranda bunu red verebiliriz. Ve color'ına da FFF diyeceğim yine. Ve diyorum ki arkadaşlar siz birbirinizden bir ayrılın. Taptan 100 piksel versek o da yeterli olur. Hatta 50 ya da 30 falan. Evet. Gördüğünüz gibi 30 piksel bizim için yeterli oldu arkadaşlar. Şimdi butonumuza mesela close tarafına bir cursor pointer yazalım ki üstüne geldiğimizde şöyle değil de biraz tıklanabilir olduğunu anlayalım. Evet, gördüğünüz gibi tıklanabilirliği de geldi. Harika bir şekilde. Evet arkadaşlar. Basit ama etkili olan bir model komponenti yaptık. Biz bu komponenti dilediğimiz her yerde kullanabiliriz.
İstediğimiz yerde çağırıp içerisine işte model content'imizi, işte footer'ımızı, metinimizi, herhangi bir başka bir şey de olabilir. Bu da üyelik formu da olabilir. Bunları siz karar verirsiniz. Artık projenizde kullanabileceğiniz güzel bir model'ınız oldu. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.